Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bütün püf noktalarıyla evde pestil yapımının tarifini paylaştım. Bütün detaylarını bu videoda izleyebilirsiniz. Herkes kolaylıkla yapabilecek. İçinde nişasta, un ve şeker yok. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada yaklaşık olarak 10 kilogram civarında erik var. İstediğiniz miktarlarda yapabilirsiniz. 1 kilogram erikten bile yapabilirsiniz. Hemen erikleri bolca güzelce yıkadıktan sonra genişçe bir tencereye aldım ve ocağın altını açtım. Erikler tencereye yapışmasın diye sürekli karıştırdım. Bu çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi erikler gayet yumuşadı ve sulandı. Bu aşamayı neden bekledim hemen söylemek istiyorum. Biraz sonra süzgeçten geçireceğim ve süzgeçten geçirirken de kolay olması için görmüş olduğunuz gibi bu kadar eriklerin yumuşamasını bekledim. Bu önemlidir. Hiç su kullanmadım. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oldu ve süzgeçten kolay bir şekilde geçireceğim. Çelik süzgecin altına kocaman bir tencere koydum ve görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş erikleri ilave ediyorum. Biraz sonra da tahta kaşıkla da karıştıracağım ki eriğin suları aksın diye. Çok lezzetli bir pestil oluyor. Yıllardan beri yapıyorum. Zaten kanalımda da birçok tarifleri mevcuttur. Şeker, un ve nişasta kullanmıyorum. Su da yok. Doğal haliyle ve gerçekten de çok şifalı, her evde bulunması gerekiyor. Biraz sonra sizlere saklama koşullarını da anlatacağım. İstanbul ve Tekirdağ'da ben sürekli pestil yapıyorum. Şu anda da Tekirdağ'dayım. Ve hava şartları nemli olduğu için pestiller zaten yumuşacık çıkıyor. Bu nedenle nişasta ve una gerek kalmıyor. Çok sağlıklı ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Tadına baktığınız zaman eminim çok beğeneceksiniz. Sadece erikle yaptım. Eğer isterseniz içine vişne, kayısı, şeftali birçok meyve koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tencereye suların tamamı akmış. Posasının birazcık soğumasını bekliyorum. Ardından ellerimle güzelce ezeceğim. Evet, artık posa tamamen soğudu. Ellerimle iyice ezeceğim. Çekirdeklerini tamamen çıkartacağım. Çünkü israf olmasın. En lezzetli yeri de burası zaten. O yüzden ne kadar çok çıkartırsak o kadar iyi olacaktır. Evet, artık erikleri hazırladım. Ancak hemen tepsilere dökmeyeceğim. Çünkü bir miktar daha kaynaması gerekiyor. Tekrardan bu tencereyi ocağa alacağım ki raf ömrü uzun olsun diye. Ve de bozulma ihtimali gerçekten de olabilir. Bunun önüne geçmek için bir miktar daha kaynatmam gerekiyor. Ortalama 25 dakika boyunca kaynatacağım. Evet, artık tencereyi ocağa aldım. Görmüş olduğunuz gibi kaynadı. Ancak sürekli karıştırıyorum ki dibine yanmasın diye. Bu önemlidir. Ortalama 25 dakika boyunca kaynatmanız yeterlidir. Tabii ki de burada miktar fazla olduğu için 25 dakika diyorum. Ancak 1 kilogram erikten yapmış olsaydınız tabii ki de bu süreler daha aza inecekti. Lütfen kontrol olalım. Bu şekilde köpüklerini de alıyorum. Köpüklerini atmanıza gerek yok. Biraz sonra zaten sönecektir. Meyve suyu yapıp afiyetle içebilirsiniz. Evet, artık pestil hazır. Şimdi güneşe sermem gerekiyor. Bunun için böyle bir tepsi kullandım. İlk defa yapanlar yağlı kağıt üzerinde yapmasını tavsiye ediyorum. Ben yıllardan beri yaptığım için kalınlık ölçüsünü çok kolay bir şekilde ayarlıyorum. Çok fazla ince olursa bu tepsiden kalkmaz. Çok da fazla kalın olursa da kurmama ihtimali olabilir. Bu nedenle lütfen dikkatli olalım ama yağlı kağıt en garantilidir. Öncelikle tepsiyi ıslattım ve suyunu döktüm. Bu çok önemli. Kesinlikle tepsileri yağlamayalım. Sadece suyla ıslatmanız yeterli olacaktır. Ve hemen diğer tepsiye de döküyorum. Tepsiyi yine ıslattım. Suyunu döktüm. Ardından da pestilleri döktüm. Yaklaşık olarak 3 veya 4 gün boyunca güneşte kalacak. Gece içeriye alabilirsiniz veya üzerini örtebilirsiniz. Ve aradan toplamda 4 gün geçti. Görmüş olduğunuz gibi pestiller tamamen kurudu ve çok güzel görünüyor. Zaten pestillerin olduğunu elinize dokunduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Tamamen yüzeyinin kurumuş olması gerekiyor. Yüzeyini birazcık sildim ve hemen kenarlarını bu şekilde bir bıçak yardımıyla
geçiyorum. İsterseniz dediğim gibi yağlı kağıda da serebilirsiniz. Sürekli ben bu tepsilerde yaptığım için şimdiye dek hiçbir sorunla karşılaşmadım. Burada istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Tepsi çok büyük olduğu için hepsini birlikte kaldıramadım. Çünkü yırtılma olabilir. Ama küçük tepsiler olmuş olsaydı hepsini beraber kaldırıyordum. Aslında pestil bezleri var. Eğer inşallah bir gün karşılaşırsanız mutlaka alın. Pestil bezlerine dökerseniz çok çok daha iyi olacaktır. Rengi bir harika, çok lezzetli pestiller oldu. Kahvenin yanına çok güzel gidiyor. Erikler ekşiydi. Güneşle buluştuktan sonra mayhoş bir lezzet aldı. Yıllardan beri yapıyorum. Her çeşit meyveyle karıştırarak içine yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok nemli bölgeler olduğu için un ve nişastaya gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oluyor pestiller. Ve zaten pestilin içerisine un ve nişasta girdikten sonra lezzetini kaybediyor. Meyvenin aromasını tam alamıyorsunuz. Ben bu nedenle çok fazla sevmiyorum. Sadece meyve ile yapmayı tercih ediyorum. İstediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Sardıktan sonra birkaç gün sonra içine eğer fındık koymak istiyorsanız veya şimdi de fındık koyabilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz koyabilirsiniz. Veya sardıktan sonra tekrar içine koyup servis edebilirsiniz. Birbirine yapışmayacaktır. Ve hemen diğer tepsiyi de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel kurudu. Bu tepsiyi de küçük şeritler halinde keseceğim. Tekirdağ'da kuruttuğum için bu pestleri gayet yumuşacık oldu. Ancak Anadolu'da güneşten dolayı nem olmadığı için pestiller sert oluyor. Sertliğini azaltmak için nişasta ve un kullanıyorlar. O yüzden de ben gerek duymuyorum. Eğer sizler de böyle nemli bölgelerde yaşıyorsanız gerek yok ama Anadolu'da bir miktar un veya nişasta kullanabilirsiniz. Ve tepsiden çok kolay bir şekilde çıkartıyorum. Makasla kesip istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Pestil yaparken mutlaka kullanmış olduğunuz meyvelerin olgunlaşmış olması gerekiyor. Bu önemlidir. Her evin nem dengesi farklıdır. Bu nedenle saklama koşullarıyla alakalı bir süre veremiyorum. Artık hava şartları da çok fazla değişti. Önceden bizler karanlık ve serin bir yerde saklıyorduk. Streçe sarıp saklıyorduk. Aylarca da bozulmuyordu. Fakat şimdi her evin nem dengesi farklı ve gerçekten de hava şartları çok değişti. O yüzden bir süre veremiyorum. Lezzetini kaybetmemesi için karanlık ve serin bir yer uygundur. Ancak eğer böyle bir yeriniz yoksa buzlukta muhafaza edebilirsiniz ama buzlukta ne kadar çok kalırsa lezzetini kaybediyor. Bunu da hemen bilgisini paylaşmak istedim. Ve artık pestiller oldu. Gerçekten de 10 numara muhteşem bir lezzeti var. Tatmanızı çok istiyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bir streçe sarıp hemen bu tepsiyi bir streçe sarıp üzerine güzelce sarıp karanlık ve serin bir yerde muhafaza edeceğim. Ve böylelikle bir videomun da sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.